Bir yarımada hayal edin. Bir yanında Atlas Okyanusu'nun dalgaları kayalıklara çarpar. Öbür yanında Meksika Körfezi'nin ılık suları kumsallara sessizce yayılır. Bu topraklarda zaman bazen bir timsahın bakışı kadar durgun akar, bazen fırlatma rampasından yükselen bir roketin alevi kadar hızlı geçer. Merhaba Coğrafya Durağı kanalı takipçileri ve izleyicileri. Bugün sizi güneşin hiç eksik olmadığı, bataklıkların ortasında efsanevi deniz kızlarının yaşadığı, betonun hemen yanı başında yüzyıllık bir direnişin izlerinin sürdüğü topraklara götürüyoruz. Bu yolculukta gökyüzüne fırlatılan roketleri de, sularda süzülen deniz ineklerini de, hiç teslim olmayan bir halkın hikayesini de, bir kadının kurduğu şehri de birlikte keşfedeceğiz. Haritaya bakıldığında Florida, Kuzey Amerika'nın güneydoğusundan denize doğru uzanan uzun bir parmak gibi durur. Bir tarafında dalgalı Atlas Okyanusu, öbür tarafında sakin Meksika Körfezi bu ince toprak şeridini usulca kucaklar. Yer yer o kadar düzdür ki en yüksek tepesi bile bir apartman boyunu ancak geçer. Bu yüzden ülkenin en düz eyaleti unvanını taşır. Ama bu düzlük yanıltıcıdır. Çünkü yüzeyin altında kireç taşı mağaralar, yeraltı nehirleri ve sonu gelmeyen bir su ağı gizlenir. Güneyine indikçe hava değişir, yapraklar büyür, renkler koyulaşır ve nem cilde yapışır. Kuzeyinde ılıman bir iklim hakimken güney ucu tam anlamıyla tropikal kuşağa girer. Palmiyeler ve mangrovlar burada kendini evinde hisseder. Gökyüzü sık sık kararır, uzaktan gelen gök gürültüsü yaklaşır ve birden bardaktan boşanırcasına bir yağmur başlar. Sonra güneş yeniden çıkar, sanki hiçbir şey olmamış gibi. Çünkü burada hava da tıpkı toprak gibi hızlı değişmeye alışkındır. Bu topraklara adını veren adam İspanyol kaşif Ponce de Leon'du. Kıyıya ayak bastığında takvimler Paskalya zamanını gösteriyordu. İspanyolca'da bu bayrama Pascua Florida deniyordu. Kaşif de gördüğü bu çiçek gibi patlamış yeşilliğe bakıp toprağa La Florida adını verdi. Yani çiçekli topraklar. O gün konan isim 5 asırdan fazla zaman sonra bile hala haritalarda duruyor. Ponce de Leon'un adı zamanla bambaşka bir efsaneyle anılır oldu. Gençlik Pınarı efsanesiyle. Söylenceye göre kaşif, içen herkesi gençleştiren sihirli bir kaynağın peşindeydi. Oysa tarihçiler onun seyahat sözleşmelerinde böyle bir pınardan hiç söz edilmediğini söylüyor, asıl derdi altın ve yeni topraklar bulmaktı. Efsane onun ölümünden yıllar sonra uydurulmuş ama o kadar çok sevilmiş ki, bugün hala Florida'yı gençlik ve tazelikle özdeşleştiren bir sembol olarak yaşıyor. Ponce de Leon'dan onlarca yıl sonra bir başka İspanyol, Pedro Menéndez de Avilés, bugünkü Saint Agustin'in temellerini attı. Küçük bir grup koloninin burada ilk ayini yaptığı gün şehir işte o gün doğdu. Bugün Saint Augustine, Amerika Birleşik Devletleri'nde Avrupalılar tarafından kurulmuş en eski yerleşim olarak anılıyor. Dar taş sokakları, kalesi ve yüzyıllık evleriyle şehir hala o ilk günlerin havasını taşıyor. İlk kolonicilerin çoğu erkekti ve yanlarında getirdikleri her şeye rağmen hayatta kalmak için yerli Timucua halkına muhtaçtılar. Yemek pişirmeyi, toprağın nasıl işleneceğini, hatta çömlek yapmayı onlardan öğrendiler. Kimileri Timucua kadınlarıyla evlendi. Bu ilişki her zaman dostane kalmadı. Zamanla Timucua halkı kendi topraklarını korumak için kolonicilere karşı defalarca saldırıya geçti. Yeni bir kıtada hayatta kalmanın bedeli iki halkın da kendi hikayesini sonsuza dek değiştirmesiydi. Bugün Florida dendiğinde akla gelen halklardan biri de Seminole halkıdır. Ama onların hikayesi Avrupalılardan çok daha eskiye dayanır. Bu toprakların ilk sakinlerinin izleri 14 bin yılı aşkın bir geçmişe uzanıyor. Kalıcı yerleşimlerse binlerce yıl önce kurulmuştu. Zamanla buradaki topluluklar büyük göllere ve Karayiplere kadar uzanan geniş ticaret ağları kurdu. Yani Florida, Avrupalılar gelmeden çok önce de hareketli, bağlantılı ve zengin bir dünyanın parçasıydı. İspanyolların gelişiyle birlikte bu zengin dünya sarsıldı. Çünkü yanlarında getirdikleri hastalıklar yerli halklar için ölümcül oldu. Tarihçilere göre sonraki 2 asır içinde yerli nüfusun %90'ından fazlası bu hastalıklar yüzünden hayatını kaybetti. Farklı topluluklardan sağ kalanlar birbirine karıştı. Birlikte yeni köyler kurdu ve ortak bir kimlik etrafında toplanmaya başladı. Bir felaketin küllerinden zamanla yepyeni bir halk doğuyordu. Seminole kelimesinin kökeni aslında pek de gurur verici değildi. İspanyolca kaçak ya da başıboş anlamına gelen bir sözden türemişti.
Bu isim önce sahiplerinden kaçan insanlar ve sahipsiz kalmış hayvanlar için kullanılıyordu. Halk başlarda bu adı benimsemek istemedi ama Amerikan genişlemesine karşı verdikleri mücadele sırasında kelime anlam değiştirdi. Kaçak sözü zamanla bir direniş bayrağına, bir onur nişanına dönüştü. Amerikalılar bu direnişi 3 ayrı savaş olarak kayıtlara geçirdi. Ama Seminole halkı için bu 46 yıl süren tek ve kesintisiz bir mücadeleydi. Osceola, Abiyaca ve Coahuila gibi liderler, bataklıkların arasında gerilla taktikleriyle koca bir orduya karşı direndi. 3000'in üzerinde insan bu savaşlarda hayatını kaybetti ya da zorla batıya sürüldü. Yine de bir grup, Abiyaka'nın önderliğinde Everglades'in en derin köşelerine çekilerek sürgünden kurtulmayı başardı. İşte bu yüzden Seminole halkı bugün kendini yenilmemiş Seminole kabilesi olarak tanımlıyor. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri ile hiçbir zaman resmi bir teslimiyet ya da barış anlaşması imzalamadılar. Sayıları bir zamanlar 200'e kadar düşmüştü, bugün ise 5000'i aşkın üyesiyle güçlü bir topluluk olarak yaşıyorlar. Kendi okulları, kendi işletmeleri ve kendi yönetim yapılarıyla ayakları yere sağlam basan bir gelecek kurdular. Florida topraklarında yürürken aslında hala hiç boyun eğmemiş bir halkın izinde yürüdüğünüzü bilmenizi isteriz. Bugünün Florida'sına gelince burası artık dünyanın dört bir yanından gelen insanların buluştuğu kalabalık bir yer, ülkenin en çok göç alan eyaletlerinden biri haline geldi. Turizm, tarım ve portakal bahçeleri uzun yıllar boyunca ekonominin bel kemiğini oluştursa da bugün finans ve teknoloji şirketleri de sahil şeridine yerleşmeye başladı. Her yıl dünyanın farklı köşelerinden gelen ziyaretçiler güneşin ve plajların peşinde bu topraklara akın ediyor. Yine de rakamların ve grafiklerin ötesinde asıl hikaye bu topraklarda yaşayan doğanın ve kültürün çeşitliliğinde saklı. Şimdi oraya dönelim. Florida'nın güneyine indiğinizde karşınıza dünyada eşi benzeri olmayan bir manzara çıkar. Adı Everglades'tir. Burası aslında bir bataklık değil, yavaşça okyanusa doğru akan sığ ve geniş bir çayır nehridir. Yerliler ona Çimen Nehri der. 6000 kilometrekareyi aşan bu sonsuz yeşillik, tatlı su ile tuzlu suyun birbirine karıştığı ender yerlerden biridir. Ufka baktığınızda ne bir bina ne bir yol görürsünüz, sadece rüzgarda dalgalanan sazlar ve suyun sessiz akışı vardır. Bu sonsuz çayırın altında nefes kesen bir yaşam kaynar, çünkü Everglades dünyada timsah ile Amerikan krokodilinin aynı sularda birlikte yaşadığı çok az yerden biridir. Kritik tehlike altındaki Florida panteri buranın en derin ormanlarında sessizce dolaşır, gözükmesi neredeyse bir mucize sayılır. Batı Hint denizinekleri kıyı sularında ağır ağır süzülür, kaşıkçı kuşları sazlıklar arasında balık avlar. Bu kadar farklı canlının aynı anda aynı suda hayatta kalabilmesi, gezegende başka pek az yerde görebileceğiniz bir denge. Everglades sadece hayvanların değil, milyonlarca insanın da hayat kaynağıdır. Çünkü dev bir doğal sünger gibi çalışıp yağmur suyunu süzer ve yer altına depolar. Aynı zamanda karbonu toprağın derinliklerinde hapsederek iklimi dengelemeye yardım eder. Bu yüzden Birleşmiş Milletler tarafından dünya mirası olarak kabul edilmiştir. Miccosukee ve Seminole halkları için bu topraklar sadece bir yaşam alanı değil, atalarının hala nefes aldığı kutsal bir mekandır. Burası, insanın doğaya ne kadar bağlı olduğunu hatırlatan sessiz ama güçlü bir ders gibidir. Bir an için gözlerinizi kapatıp kendinizi bu sazlıkların ortasında tek başınıza bir kano içinde hayal edin. Etrafınızda yalnızca kuş sesleri, suyun hafif çırpıntısı ve belki uzaktan bir timsahın sessiz bakışı var. Böyle bir yalnızlıkta insanın kendini ne kadar küçük ama bir o kadar da hayatın içinde hissedeceğini hiç düşündünüz mü? Siz olsanız bu sessizlikte ne hissederdiniz? Yorumlarda bizimle paylaşır mısınız? Florida'nın yeraltı da en az yüzeyi kadar zengindir. Çünkü toprağın altında binlerce tatlı su kaynağı saklıdır. Dünyanın hiçbir yerinde bu kadar yoğun bir kaynak ağı bulunmaz. Bu kaynaklardan fışkıran su o kadar berraktır ki bazı noktalarda çok derinleri bile çıplak gözle görebilirsiniz. Kireç taşı zemin yüzyıllar boyunca suyla oyularak yer altında koca mağara sistemleri, gizli nehirler ve mavi delikler oluşturmuş. Bu sular yıl boyunca hep aynı ılık sıcaklıkta kalır. Sanki toprağın kendisi size kucak açar gibi. Bu kaynaklardan biri Weeki Wachee yıllar önce sıra dışı bir fikre ev sahipliği yapmaya başladı.
Bir dalgıç olan Newt Perry, kireç taşı kayanın içine cam pencereli bir tiyatro oyarak su altından nefes borusuyla nefes alan gösterici kadınları, yani deniz kızlarını izleyicilerle buluşturdu. Seyirciler suyun içine bakan bu pencerelerden sanki gerçek bir masaldaki gibi kadınların suda süzülüşünü izliyordu. Bu kaynağın altındaki mağara sistemi, bugün Amerika Birleşik Devletleri'nin bilinen en derin tatlı su mağara sistemi kabul ediliyor. Derinliği 100 metreyi bile aşıyor. Deniz kızı efsanesinin aslında gerçek bir kahramanı var, o da manatiler. Yüzyıllar önce uzun deniz yolculuklarından yorgun düşen denizciler, sudan başını çıkaran bu iri ve yumuşak hayvanları uzaktan görüp deniz kızı sandılar. Oysa manatiler aceleyle hareket etmeyen, insana zarar vermeyen, sadece yosun yiyerek yaşayan dev birer deniz memelisi. Kış ayları soğuyunca yüzlerce manati, suyu hep ılık kalan kaynaklara sığınır. Böylece bu kaynaklar onlar için gerçek bir sığınağa dönüşür. Florida'nın sadece karası değil, denizaltı dünyası da bambaşka bir hazine saklar. Kıyı boyunca uzanan resif, kıtasal Amerika'da yaşayan mercanların oluşturduğu tek büyük set resiftir ve 6.000 türden fazla canlıya ev sahipliği yapar. John Pennekamp Mercan Resifi, ülkenin deniz altında kurulan ilk milli parkı olarak tarihe geçti. Bu kadar hassas bir dünyanın sıcaklık değişimlerine karşı ne kadar kırılgan olduğunu düşününce onu korumanın önemini daha iyi anlıyoruz. Bu resifin hemen üzerinde ana karadan denize doğru bir dizi ada uzanır. Adı Florida Keys'tir. Adalar birbirine köprülerle bağlanır ve bu köprüler bir aşağı bir yukarı denizin üzerinde süzülen bir karayoluna dönüşür. Yerel halk buraya şaka yollu, denize açılan otoyol der, çünkü bazı noktalarda solunuzda da sağınızda da sonsuz bir mavilikten başka bir şey göremezsiniz. Araba camını indirip tuzlu havayı içinize çektiğinizde artık şehrin telaşından çok uzakta olduğunuzu hemen anlarsınız. Bu adaları birbirine bağlama fikri, 100 yıldan fazla bir süre önce zengin bir iş insanı olan Henry Flagler'a aitti. Flagler, denizin üzerinden geçen bir demir yolu inşa etmeye karar verdi. Dönemin mühendislik dünyası için bu neredeyse imkansız bir hayaldi. Yıllarca süren zorlu bir çalışmanın ardından hat tamamlandı ve denizin üzerindeki tren olarak anıldı. Ne yazık ki 30'lu yılların ortasında gelen dev bir kasırga bu demir yolunun büyük bölümünü silip süpürdü. Bugün onun yerini modern bir karayolu aldı. Bu adalar zincirinin en ucunda Amerika Birleşik Devletleri'nin en güney noktası sayılan Key West bulunur. Burada hayat geri kalan her yerden daha yavaş akar, yerliler buna gülümseyerek ada saati der. Her akşam güneş batarken Mallory Meydanı'nda insanlar toplanır, müzisyenler çalar, hokkabazlar gösteri yapar ve herkes birlikte gün batımını alkışlar. Sanki burada güneşin batışı bile küçük bir kutlamayı hak eden bir olay gibi karşılanır. Key West'in en ünlü sakinlerinden biri de yazar Ernest Hemingway'di. Adanın tuzlu havasını ve balıkçı hayatını çok sevmişti. Yıllarını geçirdiği ev bugün müze olarak ziyaretçilere açık, bahçesinde 6 parmaklı kedilerin torunları hala dolanıyor. Burada geçirdiği yıllarda önemli eserlerinin bir kısmını kaleme aldı. Sabahları yazıp öğleden sonraları balığa çıkardı. Onun hikayesi Florida'nın sadece doğayla değil, sanatla da nasıl ilham verdiğinin güzel bir örneği. Key West'in bir de asi bir mizahı vardır. Bunu en iyi anlatan olay Konç Cumhuriyeti hikayesidir. Federal makamlar adaya giden yolu bir kontrol noktasıyla kapatınca sinirlenen yerel halk şakayla karışık bağımsızlıklarını ilan etti. Kendilerine bir bayrak, bir pasaport, hatta bir de espri dolu ulusal marş uydurdular. Bugün bile Konç Cumhuriyeti adı, bu adaların kurallara pek uymayan, kendi halinde ve eğlenceli ruhunu özetler. Düşünsenize, gün batımını izlemek için bir meydanda yüzlerce yabancıyla omuz omuza durup birlikte alkış tutmak nasıl bir duygu olurdu? Belki de o an, hiç tanımadığınız insanlarla aynı güzelliğe hayran kalmanın verdiği o tuhaf yakınlığı hissederdiniz. Böylesi bir ortak anın insanları birbirine ne kadar hızlı yakınlaştırdığını hiç fark ettiniz mi? Siz olsanız dünyanın hangi ucunda böyle bir gün batımı görmek isterdiniz? Yorumlarda bize anlatın. Şimdi bakışlarımızı doğuya, parıltılı bir şehre çevirelim. Miami. Bu şehrin hikayesi Amerika'daki büyük şehirler arasında oldukça ender bir örnek olarak anılır. Çünkü Miami'yi kuran kişi bir kadındı.
Julia Tuttle adlı bu girişimci kadın bölgedeki geniş topraklara sahipti ve şehri büyütmek için demiryolu patronu Henry Flagler'ı buraya ikna etmeye çalıştı. Kuzeydeki bütün portakal bahçelerini mahveden korkunç bir don dalgasının ardından Tuttle ona hala çiçek açan portakal dallarını gönderdi ve iş bu küçük jestle değişti. Flagler'ın demiryolu Miami'ye ulaştığında şehir hızla büyümeye başladı ama asıl karakterini 20'li yılların ortasındaki yıkıcı bir kasırganın ardından buldu. Şehir yeniden inşa edilirken o dönem Paris'te moda olan Art Deco akımı mimarlara ilham verdi. Pastel renkli cepheler, yuvarlak köşeler ve neon ışıklarla süslenen 800'ü aşkın bina, Miami Beach'i adeta açık hava müzesine çevirdi. Bir grup gönüllü 70'li yılların sonunda bu binaları yıkımdan kurtarmak için mücadele etmese, bu renkli miras belki de bugün var olmayacaktı. Miami'nin ruhunu anlamak için Little Havana'ya, yani Küçük Havana'ya uğramak gerekir. Küba'dan kaçan binlerce insan burada yeni bir hayat kurdu ve sokaklara kendi kültürlerini taşıdı. Calle Ocho'da yaşlı adamlar domino oynar, purolar sarılır, küçük pencerelerden Kübalılara özgü tatlı ve yoğun kahve, cafecito satılır. Bu sokakta yürürken kendinizi bir anda Havana'nın ortasında sanabilirsiniz. Oysa hala Amerika Birleşik Devletleri topraklarındasınızdır. Bugün Miami'ye sihirli şehir denmesi boşuna değil. Çünkü burası Kuzey Amerika ile Latin Amerika arasında adeta canlı bir köprü kurdu. Sokaklarda İspanyolca, Portekizce ve İngilizce iç içe geçer, restoranlarda Arjantin'den Venezuela'ya kadar bambaşka mutfaklar yan yana durur. Geceleri şehir rengarenk ışıklarla, salsa ve reggaeton ritimleriyle uyanır. Plajlar gündüzden farklı bir enerjiye bürünür. Bu kültürel karışım, Miami'yi Amerika Birleşik Devletleri'nde eşi benzeri olmayan bir şehir yapan asıl şey. Florida'nın batı kıyısında adını pek çok kişinin duymadığı Cape Coral adında sıra dışı bir şehir var. Şehir kurulurken mühendisler karayolları yerine su yollarını tercih etmiş, sonuçta ortaya dünyada en çok kanala sahip yerleşimlerden biri olduğu söylenen bir şehir çıkmış. Evlerin çoğunun arka bahçesinden doğrudan tekneyle denize açılmak mümkün, sanki herkesin kendi özel limanı var. Venedik'in gondollarını duymuşsunuzdur, Cape Coral'da ise gondol yerine motorlu tekneler ve balıkçı kayıkları suda süzülür. Florida hakkında bilmeniz gereken tuhaf ama gerçek bir bilgi de ülkenin en düz eyaleti olması. En yüksek noktası bile küçük bir tepeden ibarettir ve çoğu dağ severin gözünde bu neredeyse bir şaka gibi durur. Ama bu düzlük, ufkun hiç kesilmeden uzanmasını sağlar, gün batımlarını ve fırtına bulutlarını olağanüstü net görmenizi mümkün kılar. Bazen en sade coğrafyalar, en etkileyici manzaraları saklıyor olabilir. Florida'nın gökyüzü de en az toprağa kadar hareketlidir. Özellikle yaz aylarında öğleden sonraları gökyüzü aniden kararır. Orta Florida bölgesi, Amerika Birleşik Devletleri'nde en sık yıldırım düşen bölge olarak bilinir, yerel halk buraya şakayla yıldırım koridoru der. Sıcak deniz havası ile nemli kara havasının çarpışması neredeyse her gün küçük bir gök gürültülü fırtına doğurur. Kasırga mevsimi geldiğinde ise Floridalılar bu güçlü doğa olaylarına alışkın bir sabırla, komşularıyla dayanışarak hazırlanır ve birbirine kenetlenir. Florida'nın doğu kıyısı bambaşka bir sıçrayışın da sahnesi oldu, insanlığın yıldızlara uzanışının. Amerikan Uzay Ajansı, ekvatora yakınlığı ve Atlantik Okyanusu'na açık konumu sayesinde Cape Canaveral'ı roket fırlatmaları için seçti. Dünyanın dönüş hızından faydalanmak, yani roketlere doğuya doğru ekstra bir ivme kazandırmak, bu kıyıyı adeta ideal bir sıçrama tahtasına dönüştürdü. 60'lı yılların başında kurulan bu üs, kısa sürede insanlık tarihinin en büyük maceralarından birinin başlangıç noktası olacaktı. Bir yaz sabahı, dünyanın dört bir yanından yüz milyonlarca insan nefesini tutarak televizyon ekranlarına kilitlendi. Florida'nın bu sakin sahilinden fırlatılan Apollo 11 roketi 3 astronotu Ay'a taşıyan tarihi yolculuğa başladı. O gün televizyon başında bu anı izleyenlerin sayısı 650 milyona ulaştı. Bu o zamana kadar görülen en büyük ortak izleyici kitlesiydi. İnsanlığın küçük bir adımı, işte bu Florida kumsalından atılan dev bir sıçrayışla başlamıştı. Bu fırlatmaları mümkün kılan araç montaj binası, tamamlandığı dönemde hacim olarak dünyanın en büyük yapısı unvanını taşıyordu.
Koca roketler burada dikey olarak monte edilir, sonra dev paletli araçlarla yavaşça fırlatma rampasına taşınırdı. Bugün bu sahilden artık sadece devlet roketleri değil, özel şirketlerin geliştirdiği yeniden kullanılabilir roketler de gökyüzüne yükseliyor. Gece vakti bir fırlatma olduğunda, gökyüzü birkaç dakikalığına gündüz gibi aydınlanır ve kıyı boyunca insanlar bu ışığı izlemek için sahillere akın eder. Bir düşünün, gecenin bir vaktinde sahilde durup aniden gökyüzünün turuncu bir ışıkla aydınlandığını, ardından da bir roketin kükreyerek yıldızlara doğru yükseldiğini görmek nasıl bir his olurdu? Belki de o anda insanoğlunun ne kadar küçük ama bir o kadar da cesur olduğunu hissederdiniz. İçinizden hiç, keşke ben de o anda oradaydım diye geçirdiniz mi? Siz olsanız bu manzara karşısında ilk aklınıza gelen kelime ne olurdu? Yorumlarda bizimle paylaşın. Florida'nın iç kesimlerinde bir zamanlar bataklıktan başka bir şey olmayan topraklarda bambaşka bir hayal kurulmaya başlandı. Walt Disney, Kaliforniya'daki ilk parkına doğu kıyısından ulaşmanın insanlar için çok yorucu olduğunu fark edince ikinci bir park için yeni bir yer aramaya başladı. Orlando'yu seçmesinin sebebi basitti. Bol güneş, kolay ulaşım ve o dönem neredeyse değersiz sayılan ucuz bataklık arazi. Dünyanın en görkemli eğlence parkı olacağını duyurduğunda kimse bu bataklığın geleceğini tam olarak tahmin edemedi. Bugün Orlando, dünyanın eğlence parkları başkenti unvanını taşıyor ve bu unvanı hakkıyla kazandı. Sihirli Krallık'ın açılışının ardından bölgeye SeaWorld ve Universal stüdyoları gibi devasa rakipler de yerleşti. Birbirini besleyen bir eğlence ekosistemi doğdu. Her yıl 50 milyonu aşkın ziyaretçi bu parkları görmek için dünyanın dört bir yanından buraya akın ediyor. Bir zamanlar sivrisineklerin cirit attığı bataklık, bugün hayal gücünün en somut hallerinden birine dönüşmüş durumda. Florida'nın doğu kıyısındaki Daytona Beach'in de kendine has bir hikayesi var, hız tutkunlarının hikayesi. 20. yüzyılın başlarında sürücüler, kumu sıkı ve düz olan bu plajı doğal bir yarış pisti olarak keşfetti. Otomobiller burada dalgaların kıyısında hız rekorları kırmaya başladı. Bu tutku zamanla bugünkü ünlü otomobil yarışlarının tohumunu attı. Yani bugün stadyumlarda izlediğimiz o gürültülü yarışların kökleri aslında sakin bir Florida kumsalına kadar uzanıyor. Florida'yı gerçekten tanımanın bir yolu da onun sofrasından geçer. Çünkü burada pek çok kültür aynı tabakta buluşur. Küba mutfağının baharatı, güneyin ev yemeği sıcaklığı, Karayip adalarının tatlı meyveleri ve okyanusun bereketi burada iç içe geçer. Bu karışım, Florida mutfağını Amerika Birleşik Devletleri'nin en özgün mutfaklarından biri haline getirir. Şimdi bu sofrada bizi neler bekliyor? Birlikte bakalım. Florida'nın en sevilen lezzetlerinden biri Cubano, yani Küba sandviçidir ve yapılışı adeta bir ritüele benzer. Domuz yağıyla yoğrulan özel bir Küba ekmeğinin arasına kavrulmuş domuz eti, jambon, İsviçre peyniri, turşu ve hardal konur. Sandviç sonra özel bir presle sıkıştırılıp kızartılır ve çapraz kesilerek servis edilir. Miami sokaklarında küçük bir lokantaya girip bu sandviçi denemeden şehri gerçekten tanımış sayılmazsınız. Tatlı tarafında ise Florida'nın imzası Key Lime pasta, yani küçük ve mis kokulu limonlardan yapılan ekşi bir turtadır. Ana yemek tarafında ise taş yengeç kıskaçları öne çıkar. Buradaki avlanma yöntemi gerçekten şaşırtıcıdır. Balıkçılar yengecin sadece bir kıskacını koparıp yengecin kendisini canlı canlı denize geri bırakır. Çünkü yengeç zamanla kıskacını yeniden büyütebilir. Bu küçük ayrıntı bile Florida halkının denizle nasıl saygılı bir ilişki kurmaya çalıştığını gösteriyor. Florida'nın doğası bazen o kadar tuhaf hikayeler saklar ki gerçek mi efsane mi ayırt etmek zorlaşır. Gopher kaplumbağaları toprağın altına koca bir tırın sığabileceği kadar uzun tüneller kazar, kimileri bu tünelleri yüzlerce başka türle paylaşır. Sadece Florida'da yaşayan çalı alakargası gibi kuşlar dünyanın hiçbir başka yerinde bulunmaz. Bazı yerliler ise ormanların derinliklerinde yaşadığına inanılan, kokusuyla ünlü Kokarca Adam adlı gizemli bir yaratıktan söz eder. Tıpkı Amerika'nın kendi yetisi gibi. İnternette dolaşan tuhaf haberler arasında bir de Florida Man denen bir şaka dolaşır durur. Adını bilmeyen kalmamıştır.
Bunun sebeplerinden biri oldukça basit. Florida'da devlet kayıtlarına ve polis raporlarına ulaşmak diğer eyaletlere göre çok daha kolay, bu yüzden ilginç olaylar hızla haberlere düşüyor. Geniş nüfusu, değişken havası ve rengarenk insan çeşitliliğiyle Florida zaten sıra dışı anların yaşanması için bereketli bir zemin sunuyor. Belki de bu şakanın altında yatan asıl gerçek şu: Florida hiçbir zaman sıradan olmayı başaramamış bir yer. Bu tuhaflığın köklerinden biri de aslında derin bir kültürel mirasa dayanıyor. 20. yüzyılın başlarında Seminole halkı turistlere geçim kaynağı olarak timsah güreşini göstermeye başladı. Bu onlar için hem bir hayatta kalma becerisi hem de bir gösteriydi. Zamanla bu gösteri Florida'nın en tanınan tuhaflıklarından birine dönüştü. Bugün hala bazı kültürel parklarda saygıyla sürdürülüyor. Bu hikaye bize en acayip görünen şeylerin bile çoğu zaman ciddi bir geçmişten geldiğini hatırlatıyor. Florida'yı gezdikçe fark ediyorsunuz ki burası aslında bir çelişkiler ülkesi. Bir yanda roket alevleri gökyüzünü aydınlatırken öbür yanda bir timsah sessizce güneşlenir. Bir yanda neon ışıklı gece kulüpleri çalarken öbür yanda yüzlerce yıldır aynı kalan bir bataklık aynı sessizlikle nefes alır. Belki de Florida'yı bu kadar büyülü yapan da tam olarak bu. En modern ile en vahşinin, en hızlı ile en durgunun aynı toprakta yan yana yaşayabilmesi. Belki bir gün siz de bu topraklara ayak basarsınız, belki bir kano kürek çeker, belki bir gün batımını izlersiniz, belki de gece yarısı bir roketin gökyüzünü aydınlattığını görürsünüz. O an belki de Ponce de Leon'un 5 asır önce aradığı o tazelik hissini bambaşka bir şekilde siz de hissedersiniz. Çünkü Florida hala gençlik pınarını arayanlara değil, gözlerini açık tutup etrafına bakabilenlere cömertçe kendini gösteriyor. Bu topraklar her ziyaretçisine biraz kendinden bir şey bırakıyor, bunu bilerek uğurluyor. Bugün sizinle Florida'nın bataklıklarında, kıyılarında ve gökyüzünde bir yolculuğa çıktık. Umarız bu yolculuk sizin için de bizim için olduğu kadar değerliydi. Bu içeriği hazırlarken harcadığımız emeğin en güzel karşılığı, sizin bu yolculuğa bizimle birlikte çıkmanız, bunun için içtenlikle teşekkür ederiz. Coğrafya durağında daha nice topraklara birlikte yolculuk edebilmemiz için kanalımıza abone olmanızı, bu videoyu beğenmenizi ve aklınıza gelen her düşünceyi yorumlarda bizimle paylaşmanızı dileriz. Bir sonraki durakta, yeni bir coğrafyada, yeni bir hikayede buluşmak üzere.